güzel. Bu motorun bir eksiği var. Nedir? Pompalı tüfek. Çalıştır, tak vitese, yürü bakalım nasıl gidiyor. Abi Gaz çok yakabilir miyiz burada? çanta çok isterim. Çünkü uzun yola gittiğimde sıkıntı yaşıyorum. İş Ama çantasının içine baktın mı? yok, bakmadım. Kilitli ama maalesef. Zaten bütün modelleri gezdik galiba diye düşünüyorum. Hemen hemen baktık Hemen hepsine, hemen, hemen. yorumladık, gömdük. Ya bildiğimiz şeyler de var Beğendik. çünkü aralarında. Yani street glide'ları gezmedik. Merhaba arkadaşlar. Şimdi Harley standını gezmeye geldik Ata'yla. Ata sağ olsun İzmir'den kalktı geldi yanımıza bizim standı görmeye. Aynı zamanda tabii ki de buradaki motorları görmeye de geldi. Herhalde canım buraya. Sadece bizi gelmiyor. Gelsin. Hani bol bol İzmir'de görüyorum zaten. Hazır Ata gelmişken, Ata'yı da zaten diğer önceki videolarımızdan tanıyorsunuz. Bu işte bayağı ilgili bir arkadaşımız. Arkadaşım. Hazır buraya gelmişken Harley'i Ata'yla birlikte gezmenin çok daha keyifli ve eğlenceli olacağını düşündüm. Teşekkür ederim. Rica ederim, rica ederim. Ne demek? Zaten biz her gün evde konuşuyoruz. Aynı konuştuğumuz şeyleri şimdi standın başında. Tabii canım, bütün gün YouTube'dan video izleyip bir şey yorumluyorduk. Şimdi- Başında olacak. Aynen. Videoda gördüğümüz şeylerin yanında olarak yorumlayacağız. Bence keyifli olacağını düşünüyorum. Hadi gelin bakalım. Nereden başlıyoruz? Abi Lowrider S'ten başlayalım. Lowrider S'ten başlayalım. Bunu bayağıdır konuşuyoruz. Lowrider ST yok burada. O yüzden Lowrider S ile başlayalım. ST'yi sorduk. ST gelmemiş. Yok. Ama S'ten başlayabiliriz. Evet Berge, Lowrider S. Hayalimiz. Eskiden Dyna, şimdi soft değil. Hem de güncellenmiş soft değil. Milwaukee 8 motoruyla beraber. Üzerinde 117 var bunun. Bu motorda artık senin de tecrübe ettiğiniz gibi lambda sensörleri 4 taneye çıkmış egzozda. 2 başta, sonra 2 tane katalizör sonrası. Biri burada, biri burada. Bakalım şimdi buna 2'ye 1 egzoz yaparken nasıl tasarlayacaklar? Daha henüz buna 2'ye 1 egzoz çıkmamış galiba. Evet, çıkmadı. Bir sene falan herhalde sürer böyle bir şeyin çıkması gibi düşünüyorum ben de. Yani şu an çıkmadığını biliyoruz. Hatta bir şeyler yaptık biz kendimize. Sen de biliyorsun. Buraya kandırmak için açık egzozun sonuna ekstra bir minik katalitik konvektör Aynen. koyduk falan. Neden bu filtreyle geliyor, kapalı filtreyle gelmiyor motorlar? daha soğuk havayı alabilmek için, atmosferik bir motor olduğu için. Bunu normalde Harley aslında aksesuar olarak satar ve para kazanmak ister. Normal yaptığı her şeyi bu katalogdan satmak ister. Ama bu 117'lerde hep bu filtreler geliyor. Neden böyle geliyor? Neden böyle geliyor? Bilmem. Sen biliyor musun? Hayır, ben bilmiyorum. Bak burada şu Daha an performans çıkmaza makinesi olduğu için. Bence muhtemelen, ondan aynen. yapıyorlar. En üst şu anda makinesi bu olduğu için muhtemelen açık hava filtresiyle geliyor. Göstergesi ne diyorsun? Göstergesi de hem devrin olması çok güzel. Yani bu tip Spor bir makine motorda zaten devir saati olacak. olacak yani. Aynen. Bu tip motor. Burada altta büyük ihtimalle kilometreyi gösteriyor dijital olarak. Bu devir güzel. Aynı zamanda da hız sabitleyici olduğu için muhtemelen burada belki bilgi veriyordur. ST'yi kullandım ama hız sabitleyicini açamamıştım o zaman. ST'yi kullanma şansım oldu. ST'nin göstergesi böyle değil. ST'nin göstergesi farklı. Aynen. Riser'ın üstünde bir minik göstergesi var. Onda gösteriyor mesela. Onların muhtemelen aynı dijital katran buradaki saatin içindedir diye tahmin ediyorum. Kullanma fırsatımız olmadı bunun. Bence bu gösterge daha güzel. Zaten bir club style yapmak istersen ki zaten motor almanın amacı da bence öyle bir şey olması lazım. Kesinlikle bunu çok daha sportif sürmen O yüzden- gerekiyor. Ters maşalar, arka amortisör sistemi çok iyi. Jantların rengi bir kere mükemmel. Evet, sen bu jantlara sen bayağı tutulmuş durumdasın. Bunu sürekli konuşuyoruz. Evet, biliyorsun benim jant ve egzoz fetişim var. Bu Bu jantlar gerçekten harika. aynı disklerden bende var şu an. Bunu takacağım. Kendine hazırım. Bu jantın renginde yeni şey boyamışlar. Road Glide'larda var. Orada muhtemelen Special artık. Freebie'nin çünkü renkleri çok model ismi veremeyeceğim ama gidip şimdi ona da bakarız. Aynı boyada aynı jantlar var. Mükemmel gözüküyor. Alamadık. Alamadık. Bu yıl Ya alamadık. gün geçtikçe de alamıyoruz. Makas Evet, açılıyor. bunu şu an sen açıklaman gerekiyor. Bu Bu motordan kadar başla açıklama bence. olmuş. Bir gezelim. Biraz daha. Başka neye bakalım mesela? Bunu sona mı bırakalım? Bunları sona 120. yılları sona bırakalım bence. Zaten bir tane daha 120. yıl olması lazımdı. Yok. Hocam gel o zaman bizim şu Breakout'lardan devam edelim. kart zampara motorundan devam edelim. Gene 117. Gene M8 motor var. Üzerine oturmak ister misin? Oturabiliyor muyuz? Herkes oturuyor. Teşekkür ederim. 117'lerde neden açık filtreyle geliyor? Neden kapalı da gelmiyor? Mağazası. Yani Mağazada olduğu için. Kaldırabiliyor muyuz hocam? kestik. Ayakları koy efendim. Çalıştır, tak vitese, yürü bakalım nasıl gidiyor. Abi Gaz çok yakabilir miyiz burada? çok iyi ya.
Ne diyorsun? Korkma yapmayacağız öyle şeyler. Sen ne diyorsun bu motora? 2 sene falan üretilmedi breakout diye biliyorum ben. Bu pandemi zamanı. Ben üretildi diye biliyorum. Valla ben Breakout üretilmediği bir yıl yok. Böyle bir çıktığından mail beri. gelmişti, bir şey gelmişti. Bu Öyle. tribün jantlarla en beğendiğim jantları tribündü zaten. Bunlar biraz daha güncellenmiş hali. Son kat ham metal böyle finish bırakıyorlar ya, o çok daha iyi oluyor. Rengine, boyasına ne diyorsun? Boya işi senin hocam. Abi Ben boya işi motorun rengi güzelse benim için her şey güzel. Ben boyasız motor da binerim biliyorsun. koyarız bir yere. Best Life Garage diye bir adam var. Daha neo traditional boyalar yapıyor. Onun çizgileri, tarzında aynen, değil mi? onun çizgileri. Bu sivrilikler gölge içine, yani mesela siyahın içine gölge atarak kontur vermiş. Bu tarafa bir boyut Peki vermiş mesela falan. çok sıcak bir renk kullanmışlar ama aynı zamanda motor krom. Sence nasıl gözüküyor? Bence güzel gözükmüyor. Ben bunun şöyle bir dengesi olduğunu düşünüyorum. Eğer renkleri sıcak kullanıyorsan motor bloğunun siyah olması, eğer soğuk renkler kullanıyorsan motor bloğunun krom Değil mi? olması. Çünkü krom yolda dışarıda sürdüğün için gökyüzünü yansıtıyor, şeyi yansıtıyor. Gene soğuk renkler veriyor sana ve öyle daha bir bütünlük sağladın. En azından hani sadece bir egzozu krom kalsa ya da atıyorum opsiyonel takıldığında krom egzoz takılmış Evet. olsa geri kalan siyah olsa daha güzel ama sanıyorum bu yıl siyah renkli bir şeyin opsiyonu çıkmayacak bunun. Çıkmayacak galiba. Var yani Siyah da çok daha iyi duruyor. evet, aslına siyah çok bakarsan. daha güzel duruyor. Ya, Siyah çok daha iyi turuncusu duruyor. sevildi ama ben alsam galiba siyahını alırım. Muhtemelen ben de Bilmiyorum. siyahını Ben tercih renk- ederim. Motor çok daha severim, biliyorsun beni. Şimdi burada aynı ST renklerinde bak 3. 4. motor. Şurası mı? Road Glide'larda aynen. Aynen. Şimdi uzun çanta yok bunlarda. Uzun çanta olmayışından dolayı ne olduğunu bilmiyorum. İyi bildiğim aletler değil. Yani touringlerde biraz geriyiz ama jant, renk, kombinasyon mükemmel gözüküyor. Tek tek baktım hani gazdan amortisör kullanmışlar mı diye ekstra tüplü. Hiçbirinde öyle bir şey yok. Tüp yok şu an bunlarda. Şunun Sonra galiba gelip çantaları inceledim. uzun çanta. Onlar uzun çantayla geliyor. 114 kübik inç mesela. Bunlar ama 117 kübik inç. Bunlar Yani bunlar daha spor. Daha sport bak yani. Model ismi? Şurada yazıyor Road Glide. Road Glide'in nesi? CV. CVO bu. Teşekkürler. Rica ederim. Oturabilirsin istersen de. Otur ata. Sana bunun daha çok yakışacağını düşünüyorum. Bana yakışmaz. Bu çok önemli bir motor hocam. Sen yaşça buna daha uygunsun gibi geliyor. Teşekkür ederim. Ben mikrofonu arkadaş da tutabilir. Kaç kilo olduğunu biliyor musunuz? Efendim? Kaç kilo? Kaz. 450. Ben çünkü GM bölümündeyim. 450 kilo falan vardı. Aynen. Ne diyorsun Berke? Football Quiet. Şu son aldığın motoru bir yapalım, elini ayağını düzeltelim. Evet. Sonraki hedef bir Touring mi olsun? bir touring alalım kafasındayım. Ya Herhalde bir- performans beygir'a gidebilir belki. Performans paramız beygir yapmak çok iyi olur da. Paramız yeter mi bilmiyorum Berke. Yani yetmeyebilir. Bilmiyorum. Gerçekten güzel alet bu arada. Ya bir şununla şöyle bir uzun yola gitmek istiyorum hatta. Buradan İzmir'den kalktım, çantasına koydum. her şeyi. neresi mesela? Buradan Basçeşme. Buradan Çeşme uzun yol olabilir. İzmir'den bir saat. Aynen. Olimpos'a gitmek isterim. Biliyorsun ben böyle Olimpos. Olimpos takıntım var benim. Her yaz Olimpos'a sen gidiyorum. şadır Bungalov'da kullanan adamsın. kalıyorum. Bunların da en büyük sıkıntısı şu, inip binmeye alışmadığın zaman çantaları ayakkabıda çok kolay çiziyorsun. Kesinlikle. Performans beygir yaptığı çantayı biraz daha yukarı alıyorsun. Aynen. O zaman çok daha fazla sürtüyorsun. O kadar da güzel bir iş değil aslında bizim için ama devamlı boya parlasını sevdiğimiz için. Peki Yeni Fatboy. yeni Fatboy. Yeni Fatboy harika. Sen Benzer paraya başka motor da alabiliyorsun ama yani herhalde şu anda çıkan sıfır en güzel görünen Harley Davidson stop olarak Fatboy. Bencesi. bence Bir de şöyle. Cloud'da hani 2023 Fatboy bu. 2022, 2020'de jantları kapalı jantlar olsa kapalıydı. aynen. Şimdi Harley bu taktiği hep yapıyor abi. İlk önce bir tane kapalı. Önce bir jant. kapalı. Sonra gitgide delikleri boşaltarak sanki yeni bir jantmış gibi devam ediyor. Ben bu jantları sevmedim. Ben de sevmedim bu arada. Kapalısı Önce çok iyi jantları duruyor. kapalısı efsane duruyor. Kapalısı yani. çok iyi duruyor. Zaten Fatboy'un özelliği kapalı jant Kapalı değil. jant olması. Kapalı jant. İşte kocaman bir ön farı olacak. Normalde arka çamurlukları biliyorsunuz uzun neyse artık bunlar standart çamurluğa döndüler. Yani o Fatboy'un aslında izleri çok tutmaya başladı. Daha spor, daha modern çizgiler. Aynen. Su içer misin? Çok teşekkürler. Ne? Allah'ım nereye alamıyoruz? Yani arkasını kalınlaştırmış olmaları, Evet. bu artık yeni nesil bir durum olmaya başladı. Daha spor, daha modern. Güncel olması çok daha iyi bence motorların. Benim bu sene sevmediğim tek şey Fatboy. Eskiden de öyleydi. İlk Fatboy çıktı, kapalı jant. Sonra yavaş yavaş yuvarlak onun da jantlarını boşalttılar. Peki hocam boya olarak orada şu an 1, 2, 4 tane 3 tane Fatboy var. O da aynı galiba. 3 tane farklı rengi var. En güzel rengi sence hangisi?
Buradakilerin arasında konuşacak zaten şu ikisi aynı renk de. Evet. Ben buradan maviyi tercih ederim. Ben de. Benim Yani bu siyah zaten biliyorsun. çok klasik. Siyah alırsam sana boyatırım. Ha. bu bana neyi anımsatıyor biliyor musun? Dragstar 650 hatta ya. klasiğin renginden Aynen. çok benziyor. Aynısı ya. Bu arada bunları yaşlandığı zaman muhtemelen bu renk daha güzel gelmeye başlayacak Evet. gözümüze ama şu şartlarda Fatboy'a özgü logo, Evet. depo logosu, Evet. O logo sırf önemli. bir çerçeve ama aynı renkte pastel boya, yani artık sen buna gloss mu diyorsun, Gloss, ne diyorsun gloss. bilmiyorum. Opak boya. Mükemmel. Bak bu da 114 kubik inçte açık filtre de gelmiş. Çorabını da takmışlar üzerine, ne kadar güzel. Buna 2 tane egzozunu koy. 2023'lerde yazılım nasıl yapıldığını bilmiyorum. O biraz karışık pişmiş ama yap yazılımını, devam et, gerçekten harika. Ama bunda bu egzoz tarzından vazgeçmeyeceksin. Yani bu shotgun tarzı Tabii. Fatboy'da asla Belki, değişmemesi gereken belki bir şey. eşit bir şekilde, yani biri önde biri arkada değil de ikisi eşit olsa, biraz daha kısa olsa daha da spor. Çünkü makine arka lastiği çok kalın. Belki jantı falan ortaya çıkarmak isteyebilirsin. Ha, arkayı kısaltıyorsun Aynen. da ama ne bileyim ya, şeyde hep böyledir ya. En sevdiğim benim bunda dashboard'u. Şu şey, buraya deri bağladılar. Bir sürü şey yaptılar. Bir sürü değişik dashboard gördük bu zamana kadar eski modellerde. Bu çok iyi olmuş. Bu çok güzel. Bu motorun bir eksiği var. Nedir? Pompalı tüfek. Bir Terminator sahnesi koyuyor. Terminator sahnesi lazım buraya. Ve bu I'm here to tell you, honey. motorun bence en can alıcı kısmına geliyoruz hocam. Önü. Farı ve farın housing'i, yani gerçekten Abi bu nedir? ilk modelinden itibaren bu gerçekten bu motoru özel kılan şeylerden bir tanesi bu. Aslında ikonik arka çamurluğuydu. Çamurluktan vazgeçtiler. Jantlar yine bir nebze İlk çıktığında Fatboy'a göre havalıydı. özgü ama evet, yani zaten belirleyen birkaç şey var. Çamurluk konuştuk, egzoz, jantlar ve aslında ön far. Ama bu ön far nedir ya? Bu ön far gerçekten Bu motora motora bir çok beach bar takacaksın. Güzel bir beach bar. bir beach bar. Güzel 2 tane silipon egzozunu koyacaksın. Çatır çatır gezeceksin. Arkaya abi. hafif bir basma var mıdır? O basit. Yani basılabilir. ayarlama usulü var. Çok da kırılacak bir şey değil ama yani fakir düşünüyoruz galiba. Basmalısın arkadaşlar. Yani basmalısın ya. Kesinlikle. Başına bir şey geleceğinden korkuyorsun değil mi? O kadar parayı verdin. Ulan biz bunun arkasını basarken bir şey olur mu? Adventure'ları konuşmak ister misin? Ya abi o adventure'ları konuşmak ister miyim? Şimdi kötü konuşurum. Sonra papaz olur işte bir şey var. Linçerim diyorsun. Yani şöyle bir durum var. Ben tasarımını çok beğeniyorum. Tasarım güzel. Tasarımını çok beğeniyorum. Tasarım güzel. Yani eğer bir adventure motorum olacaksa bu kesinlikle param yetiyorsa Harley Davidson olsun, çok isterim. Bir çirkin güzelliği var yani. Alıp kullanan arkadaşlarımız oldu. Oldu. Ben de bindim. Bir Kullandık da yani Aynen. test edebildik aslına bakarsan. Benim Bu jantlar opsiyon geliyordu. Hala opsiyon mu acaba? Yani yoksa bunları artık güncellediler mi? Bu dışarıya doğru... bence açılan birkaç şeyler. güncelleme olmuş olabilir. Ben zaten en çok beni etkileyen ilk lansmanını izledik. İşte Harley böyle şeyle çıktı ya. İşte biz hep toprak yollarda sürüyorduk. En başından beri toprak yoldaydık. Siz bizi işte hani adventure motor yönettiğimiz zaman şey yapmadınız ama biz hep zaten topraktaydık falan diye geldi. Böyle bir lansman bir sinematiği hazırladılar. İzledik hep birlikte. Amortisörünün yavaşladığın, durduğun zaman alçalıp giderken belli bir kilometreden sonra yükselmesi beni çok etkilemişti. Bunu bir de çok güzel yapıyor. Yani yavaş yavaş çok yumuşak bir şekilde alçalıyor, çok yumuşak bir şekilde yükseliyor. Yani sen onu hissedemiyorsun bile aslında yolda. Sadece sürdüğünde motorun tanıdığın için anlayabildiğin bir şey. Bu güzel. Aslında her yeni geliştirilen teknolojik alet artık bunlar. Yani elektronik, üzerine mekanik, elektromekanik aletler her yeni çıkan araçlarda artık mutlaka, otomobilde de böyle, kamyonda da böyle, otobüste de böyle, mutlaka yazılımsal ya da bazı teknik problemler çıkabiliyor. Her yeni modelin ilk başında bunu göz alarız satın almak. Yani bir şey çıkacağını bileceksin. Evet. Harley aslına bakarsan ilk defa böyle bir şey deniyor. Bundan bir şey çıkması normaldir. Burada artık Biraz geri kalan süreç satış sonrasındaki servisin verdiği destek olması Aynen. gerekiyor. Tamamen Biraz o. Ar-Ge mevzusu da oluyor ister istemez. Kullanıcılardan geri dönüşe Geri göre. dönüşe göre zaten parça geliştirmek ya da Üzerinde eklemek 1250 zorunda. Revelation Max diye bir blok var. Evet, Bu benim blok çok iyi bildiğim hakkında motor değil. yine benim Oturduk YouTube'dan izledik, tek tek baktık, aynen. çalıştırdık, sesini dinledik, sürebildik. Ben gerçekten sevdim makineyi ama tabii bir Harley sesi bekleyemiyorsun. Çok fanatiksen, Artık hani o patır patır sayan makine istiyorsan bu onun için uygun değil. ya artık iş biraz da Teknoloji. Avrupalaşıyor yani. Harley Evet. O senin tanıdığın gözü kapalı o kontağın kütükler açtığın gitti. falan öyle bir şey değil yani. Aynalar değişti. O belki eski aynalar yok. Burada Ekran işler zaten değişti başlı yani. başına. Tabii şimdi rekabet etmeye çalıştığı sonuçta markalar belli. BMW var, Japonlar var. Japonlar var, İtalyanlar var. Bir Amerikan Onlarla olarak- rekabet edecekse bunlara zaten ihtiyacı vardı yani. Devam edelim hocam. Başka Hocam senin şunları bana anlatmanı istiyorum ya Berke.
Hocam hemen Bu motorları senin bana bu anlatmanı sene istiyorum. burada bir tane daha vardı. O gitmiş. Bu sene Peki bu El Diablo ile aynı renklerde olanlardan değil mi? yani O da 120 kilo. ilk El Diablo çıktı. 1500 tane üretilen. Aynı renklerden buna da devam etmişler. Bu Harley'in 120. yılı için üretildi. Renkleri, boyaları. Bu bir kendi boya ve fırça çalışmaları var. Bunlar Bence- fırça mı? Evet. Dil stripe yani bunlar. Bunlar fırça, evet. Bunlar fırça. Bir kendi boya var. Tekrardan içeride bir kendi boya var. Gölgeyle bir koyulaştırmışlar orayı. Bence çok güzel, çok şık duruyor. Ve bence kromla bu motor mesela güzel gitmiş. Ben bunu sevdim. Bu renklere kim boyuyor? Hangi aracı boyuyor bunları biliyor musun? Bunlar fabrikada boyanmıyorlar. Bu fabrikada. Fabrikada boyanmayan şurada arkada 120. Mesela yıl ön özel çamurun CVO'su var. verniğinde ciddi bir portakallık var. Var. Tamam bu fabrika boyasında olabilecek bir şey aslında ama böyle özel boyanan motora sence böyle olmalı mı? Bence olmamalı. Türkiye'de ben boyuyorum. Portakala takılıyorlar. Fabrika boyunca sıkıntı yok. Bu çizgilerde de bazen kalınlıklar, incelikler olabiliyor. Tamam o El işi pinstripe olduğu de için. çok normal bir şey zaten Evet. de. Ama bunun verniklerini de gene elle bile boyansa garnisher boyuyor. Elle bile boyansa verniğini makine atıyor. Yani vernik işini insana bırakmıyorlar hiçbir zaman. Yani. Anladım. Bak bu bilgi güzel. Evet. Ama abi çok normal. Ben şimdi mesela vernik atıyorum. Keşke makine atsan. yani CNC çok daha iyi. Abi asıl motor bu. Bu Evet. koleksiyonluk bir motor. Zaten satılmış kendisi. Satıldı. Yanlış bilmiyorsam, yanlış da biliyor olabilirim. 83.000 euroya satılmış zaten. 83.000 euro. Yanlış da biliyor olabilirim. Matematiğim yetmez çünkü o kadar fakirim. Bu işte Buradaki bordo boya bu el boyası işte. Yani bunu biri boyadı. Bunu hatta birden fazla kişi boyuyor. İşte fırçayı çeken başka, Varağı yapan başka. Onun dışında bu arkadaki grafik işleri yapan başka. Bunun bir kartal kanatı buradan devam ediyor. Arkaya kadar gidiyor. Arkada bir CVO yazısı, varaklar, fırçalar falan zaten. Allah Allah. Tamam hadi bir hata daha göstereyim buna da bir şey söyle. Dinliyorum. Burada boyanın katmanları Evet. tek ele geliyor. Siz bunu ele gelmesin diye bayağı bir uğraşıyorsunuz. Yani şöyle, Yani fabrika bir boyada bu böyle oluyorsa aslında sizin yaptığınızda da bu kadar çok özenmenize gerek var mı yok mu? aslında İnsanlar çok biraz takılıyor. ele gelebilir. Bak arkasında çok fazla gelmiyorken burada ele geliyor. Arkada ele geliyor aynen. Sebebi zımparayla alakalı yani. Çok zımpara yaptığın zaman yani biraz verniği şey yaptığın için verniğini zımparaladığın için ne kadar vernik kalıp kalmadığını bilmediğin için çok tehlikeli bir duruma doğru da gidebilir ve bütün boya çöp olabilir. O yüzden hafif ele gelebilir. Yani riski azaltmak için. Ve burada yazıyor bu arada kaçıncısıymış bu 58.si. 1500 motordan motordan 58. 58. motor. Rockford Fosgate'in çok güzel bir müzik sistemi var. Abi her şey özel zaten. Yani bu Abi ısıtmalı koltuğun var. aynen. Isıtmalı koltuklu hiç motor kullandın mı? Kullanmadım. Kullandım. R- RT 1200 RT kullandım. 1200'ün vardı bir ara aynen. Aynen. Benim hiç olmadı ısıtmalı koltuklu motorum Ya yani. o biraz değişik bir durum. Üstten soğuk giyip alttan sıcak giyince sanki mideni bozma ihtimalin varmış gibi hissettiriyor insana bu arada. Yani elcikler de ısıtmalıydı bu arada o motorlar. Tirak incelemek ister misin? Nereye? İncelemek isterim. Şu stickerlardan almak istiyorum ama. Bir tane. Bunda 4 tane var, bölüşürüz. Bu arada Eve attık. şöyle bir durum var. Bedava bulduk mu? Bu logonun altın kaplama olduğunu söylüyorlar hocam. Neyi? Bu logonun altın kaplama olduğunu söylüyorlar. Ha bunda ne oluyor? Bir de şöyle Boya bakalım. kaplama. Alüminyumdur o. Blokların numaralarını da genelde CVO'larda CV'lar Boyanın- kırmızıya Aynen. koyuyorlar aynen. boyanın rengiyle de takım olsun diye öyle şeyler yapıyorlar. Bence Ben bu yeni arada sinyallere güzel bayıldım. bir- Böyle olduğunu bilmiyordum orada sinyallerin. Sinyaller çok değişmiş. Bir de şöyle bir şey var. Bulabilirsek internette Road Glide'ların aşağı gelen bir sakalı var. Aynen. O ekstra parça. CVO'larda falan vardı. Bunda yok mesela. Onun yerine Vallahi. jantları falan da çok güzel. abi. Gayet güzel bir Çok motor güzel. zaten. Tam bir koleksiyon motoru. Satılmış da hayırlısı olsun. Satılmış. Bunu Sahibi güle güle saklasın. aynen Çok fazla binilecek bir şey değil yani Evet. ama aslında sürmek için bunlar sürülse kilometre yapsa ne güzel. Biz Türkiye'de yüksek kilometreli halle gördük mü Param koşa olsa koşa koşuyoruz alamam. ama Garajım yok. Ben bunu nereye koyacağım? evet benim garajda da olmaz. Olmaz. Bunu öyle bir yere koyacaksın Bunu ki diğer kendine araçlar- ait bir garaja ihtiyacın var ve buna özel yer yapacaksın abi yani altında halısı malısı olacak. Çok iyi ya. Şu Halı yaptırırız siz biliyor musunuz zaten. Tamam halı yaptırırız. Halı kolay iş. Şu CVO yazısı falan filan abi çok iyi. Güzel Başka? Ya Sportster göremedim. Abi şöyle ben de hemen oraya gelecektim. Gel şu tarafa hocam. Burada Fatbob'lar var. Super Light'lar var. Oralara da gelebiliriz ama Sportster'ın yerini almış bir makine var bence. O da Street Bob. Soft Ace Street Bob ben bunu test sürüşünde kullandım.
Ben bu motoru pardon bu arkadaşımda vardı. Arkadaşımdayken kullandım. Zaten aslına bakarsan Softail standart hemen hemen aynı motor. Biraz daha aksesuarlı. Evet. Jantları da artık aynı olmuşlar. Daha önce tel jant da giriyordu biliyorsun. Bunlar içinde tel jant da geldiler. Şimdi artık bunlar alüminyum olarak. Hangisi daha dolu? Standartta bence de standart daha boştur. Standart Onu boş zaten makineler Aynen. farklı. Bu 114 kubik inç de geliyor. Bunlar daha düşük model Orada geliyorlar. kapalı bir filtre var. Bunda Depo açık filtre farkı var kullanmış. diyorum. Deposu düzelecekti bir tanesinde. Hangisi de depoyu değiştirdiler. Kafam karıştı şimdi ona. O kadar bilgi sahibi değilim yeni modellerde ama en azından hafif selesi geliyor bir minik. Evet. Ekstra para vermiyorsun. Bunda artı sesi yok. Aynen. Bir de ben galiba kromdansa artık siyaha dönmeye çalışıyorum. Bunlarda gelen krom da değil. Alüminyumları direkt polisaj. Bunların zamanla kararma ihtimali Çok yüksek, boş çok motor. yüksek. Bunu alıp dolduracaksın Evet. abi. Zaten Harley'in Motoru direkt sen Softail standart 2006'ya sahip olan bir insansın. Evet. Bu da 2023'ü. 2026'dan 2023'e kadar bile her zaman boş bir şekilde sana veriyor. en boşunu sana Diyor ki keyfine göre doldur kardeşim. Keyfine Aslında göre öyle. yap. Aynen. O Ya yüzden da- büyük ihtimalle fiyatı da daha uygun oluyor. Ya da işte atıyorum fiyatlar biraz daha makul olsa diyelim ki Sportster'la ya da işte atıyorum daha ucuz motorla başlamak yerine Evet. giriş seviyesi aslında Evet. büyük insan için bu. Yani bir cruiser kullanacaksan ilk giriş seviyesi artık aslına bakarsan bu Aynen. motor. Zaten daha demin de onu söyledim. Sportster artık yok. Bir Sportster S var. Nicer var. Bunlar yeniler. Aynen. Sportster S geçen sene burada vardı. Bu sene ben göremedim. Nicer'da hiç görmedim canlı daha. Sürüşü harika bu arada. Gerçekten keyif alıyorsun. Bence Sportster'ın yerini almış olan yeni motorlar bunlar diye düşünüyorum. Ne diyorsun? Abi bu biraz değişik bir makine. Bunu biraz güçlendirirsen bu çok fazla güçlü olabileceğine inandığım ve altında zapt edemeyeceğini düşündüğüm bir makine. Ben ön jant lastik yani gerçekten o eski Fetlerden gelen, Fab Pop'tan gelen. Bu farı bence çift fardan daha güzel oldu. Çift farı beğenmiyorum. Benim eski motor çalışıyor şu an galiba. Galiba. İyi sokuyordur herhalde kesiciye diye tahmin ediyorum. Devam edelim. Bunun da sevmediğim bir özelliği saç. Şaşırttı. Sportster S'te plastikti. Ama Sportster'ın birazcık hafif olması lazım. Olması Çünkü lazım, onu aynen. biraz daha kabiliyetli hızlı motor yapmak istiyorlar. Her şeyin demir, metal döküm olması aslında motoru ağırlaştıran bir şey. Tamam ağırlık merkezi aşağıda motordan dolayı ama biraz hızlanmak istiyorsan Biraz daha demen uzun lazım. ömürlü oluyor ya da tamiri kolay oluyor yani diye düşünüyorum ben saç olduğu. saçma. Kesinlikle. Yani kaza yaptın, yamuldu, doğrultuyorsun, bir şeyler bir şekilde düzeltiyorsun. Ben biraz daha gelenekselciyim biliyorsun. Aynen. Yani çıkan ses de ayrılık olmalı. Geri kalan her şeyde metal olmalı. Dokunduğun her şeyin metal olmasını seviyorum. Bu farla biraz geleneksellik gitti ama. Kütükler bile. Ya bununla gitti canım da illa ki abi gelişecek. Gelişecek. İlerliyor. LED far geliyor artık. İlla yuvarlak bir far takmana gerek yok. Ya bu mesela bu makine Belki de satması lazım. Belki Evet. sadece sana bana biz sıfır motor alamıyoruz ama Alamıyoruz birilerine zaten. satmak zorunda yani. bu motoru alıp biraz para harcayıp mesela 131'e çıkarıp arkayı zincir yapıp daha böyle performanslı bir makine haline getirip 2'den 1'e egzozlar yapıp falan gibi bir makine haline getirdiği zaman ben bu makineyi zapt edemeyeceğimizi düşünüyorum. Yani bir yazılımlar. İleride belki bir paramız olursa böyle bir şeyin de içine girebiliriz, bir girişimde bulunabiliriz. Ki o zamana kadar bunlar da eskir, ikinci ellerin fiyatları düşer. 2 yıl önce çok sevdiğim bir motor. Orada 4 tane 5 tane var. Sport Glide'lar. Softail ailesinin bence en mantıklı kullanışlı yani kafasındaki fairingle, yan çantalarıyla beraber stok bir şekilde kullanabileceğin en ideal motorlardan bir tanesi. Bunlar çıktı. Bunlardan sonra ST'leri çıkardılar. Evet. Arkadaki çantalar ST'lerin çantasıyla aynı. İlk çıktığında da bizim gözümüze hep takılan şey vardı. Bir çanta diğer çantadan küçük. Asimetri duruyor. Asimetrik duruyor egzozdan dolayı. Hadi buna 2'ye 1 egzoz kullandığı için Hı hı. hem zaten tarzına daha uygun. Evet. ST'de ya da S'te maalesef yine 2'den 2'ye egzozlar geliyor. O motorun tarzına bence uygun değil. Bu motorun jantların alüminyum olması, alışım olması çok hoşuma gidiyor. Zaten o jantı daha çok severim biliyorsun tel janttansa ama evet. özellikle ön jant gerçekten harika. Göstergenin lokasyonunu sevmiyorum. Burada Kesinlikle. full fast kaskla hızı görmek, benzini görmek ya da atıyorum en önemlisi bir arıza ikaz lambasını görmek çok zor oluyor aslında ama Sürekli aşağı yine de bakmak geleneksel biraz Harley tehlikeli. deposuna uygun bir gösterge. Çok ideal motor. Bana göre tek sorunu yani şey değil yani ukalalık olacak ama 107 kubik Evet. inçte geliyor. Bu Fiyatı da o yüzden biraz fiyatı aşağıda ama işte bazı artıları var, bazı eksileri var. 2 sene önce gerçekten az kalsın ucundan döndük yani. Alıyordum Aynen. ama olmadı. Olmadığına da seviniyorum. Çünkü Mesela ben bu motoru alsam yapacağım değişikliklerden bir tanesi
gidip Fatboy'un dashboard'unu alıp bu plastik Kesinlikle o plastikten kurtulmak. Yani onun Fatboy'u aksesuarını buraya sipariş tak. edeceksin. Eğer yükseltebiliyorsam amortisörleri biraz yükseltmek isterim. ST'de bunlar Ki, yüksek. aynen. ST'de yüksek. Bu biraz daha alçak. Bence yüksek olması viraj kabiliyetini arttıracağı için biraz daha ben performans viraja yatayım kalkayım. Mikrofonumu tutar mısın? Daha çok isterim. Tutarım. Mikrofon seninle olduğu için konuşamıyorum da. Ya aslına bakarsan oturma pozisyonu harika. Ben aslında halen orijinal selerin yumuşaklığını ve konforunu çok seviyorum. Yani sonradan takacağın herhangi bir marka ya da kendine ait bir opsiyon selesi orijinali kadar hiçbir zaman rahat olmuyor. Yani uzun yol istiyorsan orijinal sele Buna harika. takacağın sele büyük ihtimalle Saddleman olacak. Settlement tabii. Yani gene club style bir şeyler yapmak isteriz biz diye düşünüyorum. Biraz moda olduğu için de Modadan ziyade artık olması gerekeni gibi yani. Bu motorlarda saddle eskiden Lepera'ydı. evet Şimdi Saddleman'e döndü iş. bence Ki bunun tarzı da aslına bakarsan yine öyle yani. Arçı senin belinde bir sırtlık yapıyor. burada. aynen. Saddleman'de bu daha birleşik Daha dik formda bir ya. motor, Aynen. Daha dik arkaya doğru alçalıyor falan Saddleman'de. Yine de çok güzel bir motor. Yani hani şu an belki öyle çok beğeniyor gibi konuşmuyorum bazı konularda ama yine de çok güzel bir motor. Ya bizim istediğimiz şeyi bu motorla yakalanabilir mesela. Yakalanabilir. Çanta çok isterim. Çünkü uzun yola gittiğimde sıkıntı yaşıyorum. İç Ama- çantasının içine baktın mı? Yok bakmadım. Kilitli ama maalesef. Değil. Bak bakalım içine açık mı? Bunlar standart çantalar bu arada, boyasız çantalar. Abi yeterli. Bunun içine bir de filesini falan alıyorsun galiba ekstra. Daha fazla şeyi organize Yeterli. edebilmek Yani için. ben zaten 5 günlük bir yere gidip tatil yaptığımda aldığım eşya Aynen, açıp kapatması da çok rahat. İttirdiğin zaman kendi kapanıyor. kendi kapanıyor. O yüzden bu motorlar benim ilgimi çekiyor. Yani ben bir touring motor almak istemiyorum. Çok büyük ama hem de çantası olsun, biraz da spor olsun falan dediğim zaman fiyat olarak uygun olduğu için bunu alıp sonradan belki ben motor bloğunu kendi kendime güçlendirebilirim Evet. kafasına giriyorum. Bu ülkedeki kurlar düzgün olsa. Bak burada bir tane Heritage var. Sarı. Bu renk yeniymiş. Eskiden bir fuarda olsak ve Halestan'la gelmiş olsak deli gibi Heritage Klasik ya da işte bunlardan görürdük. Şu anda bak farkındaysan bunlardan yok. Biraz pabuçlanma atıldı gibi geliyor Türkiye'de. Yani hala yurt dışında seveni çok. Abi bak sele aynı. Aynen. Orada 120. yılı gördük. Burada bir bordo kullanması, boyayla birlikte bir şey yapması, onun o seleyi ne kadar şey yaparken bunda benim Ben bu çantaları Hoşuma çok seviyorum bu arada. Çantalar gelişti ve çok güzelleşti. evet. Yine kilitli Buradan bir ihtimalle. kilitli. Açamıyoruz. Gene açık hava filtresiyle geliyor 114 kubik inç. Ön cama ne diyorsun? Ne diyorsun ön cama? Ön cam uzun yolda ihtiyaç. Ben sevmiyorum. Çok yaşlı duruyor. Yani ben o kadar yaşlı bir adam değilim. Bunu böyle aman göğsüme rüzgar gelmesin de zatürre olmayayım. Motoru aldım. Üzerine binip sürmeden ön camı söktüm. Yapılması gereken. Üzerindeki camı sökeceksin, fotoğraflarını çekip hemen sahibinlere koyacaksın. Sahibinden Tabii. bakalım çünkü- Ondan gelen parayla Evet. başka bir şey alır. Letgo'ya koyunca ölücüler yazıyor. Ölücüler yazıyor. Sahibinden Orası olacak bir yer değil ama sahibinden de bir şeyi daha mantıklı rakamlara iletişim kurarak satabilir. her şeyi gezdik galiba diyeceğim ama aslında sana göstermek istediğim 2 tane daha motor var. Evet söyle. İkisi de custom. Arkadalar. Gördüm. Gördün mü? Gördüm. SNS blok var üzerinde. Gördüm. SNS, karbüratör, Hiç hava kimse filtresi. basmıyor şu anda onlara. Ona hiç kimse bak. Oraya doğru gideceğiz. Satılık değil. Ondan da olabilir. Çünkü yanlış bilmiyorsam İstanbul East'in sahibinin motoru o. O kendi Tamam. için yaptığı bir motor ama çok güzel bir motor. Yıllardır, 2 sene önce de burada vardı, getirmişlerdi. Gene benim ilgimi çekmişti. Tekrardan ilgimi çekiyor. Bir oraya gidelim bakalım. İnsanlarla çarpışıyoruz. Zaten bütün modelleri gezdik galiba diye düşünüyorum. Hemen hemen baktık Hemen hepsine. hemen, hemen hemen. Yorulmadık, gömdük. Ya bildiğimiz şeyler de var Beğendik. çünkü aralarında. Yani street glide'ları gezmedik. Şimdi SNS bloğuna doğru gidiyoruz. Her zaman görebileceğimiz bir şey değil, Değil Türkiye'de. ya abi. Getirtmesi bile bir problem şu an hele. Hangisinden başlayalım? Ha, bundan başlayalım abi. Bu zaten Harika bir alet. Berkeciğim bu kaç model? şimdi onun için biraz bakmam lazım. Direkt kafadan Şöyle söylemek. ki kilometre saati ve LCV'ci eski model eski, yani eski. bu Eski 85'lere evet. kadar falan gider. Evet. Küçükleri yeniye çevirmişler. Yeni çevirmişler. Hatta fren merkezi de yeniye çevirmişler bunu. Bu çift depo zaten. Tabii iki ayrı depo. Tabii 2 ayrı depo, çift depo. Bu 80'lerden falan. Tabii buradaki yağ tankının Komple kapağı bir falan da SNS bunu belli blok. ediyor.
124 kübik inç bu. Aynen. Süper SNS stok demiş. Bak sinyaller çok güzel yerde. Eskiden custom yapılan çoğu motorda sinyalleri bu şekilde aşağı alırlar. Beşiğe koyarlar. Artık ledler çıktığından beri düzelmeye başladı o iş. Aktarma primeri orijinal kullanmışlar. Orijinal kullanmışlar. Aynen kuru aktarma olsa çok daha güzel durabilir. Motorda klasik bildiği için çok da o kadar serbest Şanzımanı ne yapmışlar? Bir de ona bakmak istiyorum. Aman. Şanzımanı da kendi şanzımanını kullanmışlar. 5 ileri büyük ihtimalle. Şurada altta bir yerde yazardı. Şimdi göremiyorum. Egzozu Reinhardt ve gerçekten mükemmel Evet, duruyor. egzoz Ben çok böyle bir egzoz daha önce Reinhardt'ta görmemiştim. Ama bu blok nedir ya? Bundan getirtemiyor muyuz hocam? Krom çamurluğa ne diyorsun? Tercihin olur mu mesela? Olmaz. Olmaz. Böyle bir motorda benim de Böyle krom motorda- çamurluk tercihim ama SNS'in drop filtre kapağı bir de bu opsiyonu yanları açık olan yani performans tipi olan bunu gerçekten bulmak çok zor Türkiye'de. zor. Yani eBay'de falan görüyorsun. Normal kapalısını bulabiliyorsun ama bu şekilde açık olanı gerçekten bulmak Ve bu çok zor. motoru burada arkada sergiliyorlar. Anlayanı gelsin diye de olabilir. Daha rahat bak. Ama Üstünde satmak binen için yok. de. Üzerinde Aynen. oturan bir manken yok. Rahat Evet. rahat eleştirebiliyorsun. İnmiyorlar üzerinden. Bu şu an gerçekten iyi. Yan tarafta da bir tane Roadkick'ten bir Bagger var. Ne diyorsun çantalara? Arka çamurluğa. Böyle bir Batmobil kullanmak ister misin? Yani şöyle, Hiç benim tarzım değil. benim de tarzım değil. Hiç değil. Yani depo uzatmasından bak mükemmel bir tasarım. Evet, çok iyi geliyor. Depodan itibaren geliyor. Yan kapaklar, çanta, çamurlar aşağı kadar geliyor. Egzozu en sevdiğim tarzda. En azından arkadan Aynen. çıkmıyor ama böyle bir şey kullanmak kesinlikle istemem. Derisi de krokodil. Aynen, timsah. Krokodil. Boyası da güzel. Evet, boyasıyla ilgili yorumu sen yaparsın ancak. Alev var. Gidon neymiş? Sen bilirsin bunun ne olduğunu. F47 yazıyor. Factory 47. He, o zaman hocam hallediyorsun Gidon'u aynen. Factory 47. Oo, sinyaller falan çok iyi. Sinyaller güzel. Ya bayağı bir Brand aksesuar Master. döşenmiş durumda bu motora. Kesinlikle çok iyi. Motor Rockford, satıldı. ses sistemi Rockford. Bir motor satıldı şu an. Çan çalıyor. Hayırlısı olsun, hayırlısı olsun. Hayırlısı ne mutlu, olsun. ne oldu insanlara. Motosiklet satın almıyorlar, ruh satın alıyorlar gibi geliyor. Ya senin de bu lafların beni öldürecek gerçekten. Ama öyle bir şey değil mi hocam Harley Davidson? Yani öyle, şimdi Harley Davidson çaydanlık diyenler var. Ama onun bir ruhu var yani. Anladın mı? Ya bu tip eleştirileri çok doğru bulmuyorum. Ben- İşte plastik motor, çaydanlık işte ne bileyim titreyen alet mi olur, vibratör yük. Bunlar bir şey değil, insana ne hissettirdiği önemli, ne kullandığınla alakalı. Evet, sen üzerinde kendini o araca ait hissediyor musun? Kesinlikle öyle. Yani bir Amerikan seviyorsan işte bak adam ne kadar güzel bir egzoz tasarlamış, bunu yapmış. 2'ye 1 X-Pipe ile beraber giriyor. Egzoz çok güzel bu arada. Gerçekten. Bundan çıkan sesi duymak başka bir Evet. keyif. Evet. Bir Japon motorunu alabileceğin keyif çok başka olabilir. Ama yani kimsenin... Arka stoplara, sinyallere ne diyorsun? Öyle. Hocam yine benim tarzım değil. Ya bu motorun arkası kesinlikle benlik bir motor değil. Çok güzel indirim var şu arada. Ben aldım bir şeyler kendime. Güzel Ben bir gömlek bulamadım. aldım. Ben bulamadım. Birkaç pin aldım. Şimdi ben de belki bir şey alırım. Bakarız, Almamıştım. gelir bakarız. Aynen. Aa bak senin tişört. Evet, her yerde vesaire. Bütün fuarı giydirdik bu sene. Bu sene bütün fuarı Ben de giydirdik. eski tişört giyeyim kimseyle pişti olmayayım diye. İyi yapmış. Sen eski adamsın. Biz dükkana gidiyoruz o zaman. Yani. Bu tip videoların gelmesini istiyorsanız bizi takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Bu Harley standı gezimizde Ata'nın benimle gelmesi çok beni mutlu etti. Ata'yla belki ilerleyen zamanlarda daha başka şeyler de çekebiliriz. Belki de. Bakalım. Göreceğiz. Göreceğiz. Planlarımız var. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.